Borsa kaplanı. Sedom incele. He, ifşa olan eleman bu değil mi? Zeki, çevik ve ahlaksız borsacı. Ama borsayla alakası mı yoktu bunun? Yılbaşında şarjı biten kız arkadaşınızın size bir mesajı var derken. Karının artık omurgaları falan yerinden çıkacak, götünü göstereceğim diye bu. Üniversite motoru. Babiş kitap alacağım dedi. Yılbaşında yedi. Ama kimse onunla evlenmedi. Her verdiği gönderdi. Esnaf bile tuhaf bakıyor. Herkes mini eteğine azıyor. Senin ananın beyaz saç. Bir şey. Südyen de giymiyor Kevaşe. Her gece gidiyor işe. Mı dayanır bu kadar verişe? Kankan geldi güzelim, uzan ve gevşe. 44 kere. Dışarıda bizi arkadaş biliyorlar. Renk verme, devam et. Kanka sert. Seni şimdi 20 satır alo yazmış. Sen var ya ibreti alem olacaksın ha. İstersen sana jel dökeyim. Merak etme, yavaş sokarım. İncitmeden ucundan sikeyim. Üniversitede motor oldu. Mezun olunca ev kızı. Kocası anlayınca gerçeği. Gitti sikti minnoş baldızın. Ananı sikeyim. Ah, hello Mr. Fuck my sister. God damn. Oğlum buna ne biçim bir adam la bu? Sadullah abim hoş geldin, iyi yayınlar. Yugoslav eyvallah. Fusion Sencer. Dostoyevski mi? Cengiz, Umut GCM, Eren Erkek eyvallah. Kesenize bereket. Bu ne oğlum? Ne pis bir adam bu la. Babası uzakta okumaya giden kızını mürekkep yalıyor zannediyor. Halbuki kızı her gece yalıyor. Allah Allah. Elemana bak la. Abi bu adam ne oldu şimdi? Porno mu var? Ne diyorsun ya? Araltı peak bir dakika. Yoktur porno falan. Yoktur. Ha ne oldu? Hangisi aşkım? Polloşam istemiyorsanız o mu? Hangisi? Az daha çıktım. Biraz daha çıktım. Senden kimse çocuk doğurmaz. Biz zaten çocuk istemiyoruz. Bizim tek isteğimiz am. Felsefemizi doğru anlatamamışız. Bunu ifşaladılar falan muhabbeti gerçek mi chat? Bu da adamın bu da tipi adamın hepsi aynı genotip amına koyayım. Bu ne abi? Bu mu? Öncelikli olarak ifşayı yapan kim bilmiyorum. Bir dakika chat. Sizi bir güncele alayım dur. Ancak elimizde ifşa ile ilgili verilere göre ifşanın doğruluk payına bakalım. Borsa kaplanı kendi fiziksel görünümünü tarif ediyor. Vay, görünüşünü merak ettim. Foto atmazsın sanırım. Biraz tarif eder misin? Foto atmam. 1.83. Bembeyaz ten. Saçlar çok kısa değil. Kilo 100. Gözlüklüyüm. Çomar bir tip değilim. Genelde yabancı zannederler. Ortaya çıkan dating app seslerine göre de 1.83 183 boy, kiloluluk, göz... Abi disleksi mi başladı amına koyayım ben? Kiloluluk, gözlük ve yabancıya benzeme tutuyor. Ayrıca işi de borsacılık.
Religion İslam. 90 kilo ama kanka burada adam. Neyse. Kanıtlarla devam. Ortaya çıkan bir başka SS'de soyadı görünüyor ve dating app'teki doğum tarihiyle buradaki doğum tarihi tutuyor. Bu sitedeki bilgilere göre kendisinin Kaplan Economics dergisinin yazarı olduğu ortaya çıkıyor. Allah Allah. Kaplan Economics. Tamam. Burak Aydo, buraları okumayacağım bu ara. Evet, doğru kabul edip geçebilir miyim? Bu kadar şey okumak yerine. Siz okudunuz mu? Doğru mu reis? Reis o mu yani? %90'ı doğru. Ha, %90 ihtimalle doğru. Anladım. Borsa kaplanı. Eleman bu mu yani? Harbi hiç değişmiyorlar. Arkadaşlar borsa kaplanı ile alakalı bir video yapılmış. Geçen de baktık biliyorsunuz. Belki benim için izah edici olur da ben de biraz öğrenirim amına koyayım. Ceke Minko eyvallah, kesene bereket yavrum. Buyurun izleyelim, buyurun gel. Ekonomik sorunlar, toplumsal yozlaşma, göçmen sorunu, işsizlik, 3 aylara savaşlar. girmenin Peki bu şerefine sorunların bir içinde bizim senelik tartıştığımız aboneyle 3 ay kalabalık. İkizdereli eyvallah. konu ne? Sağ sol alıştık. Fener Galatasaray alıştık. Türk Kürt alıştırıldık. Daha kötüsü. Hatta ilkokuldaki benim babam senin babanı döver kavgasından bile daha kötü. Erkek vs kadın. Bu videoda çoğu erkeğin bilirkişi ilan etti. Kadınlar hakkında bazen yerli, bazen yersiz ama genel olarak iğrenç ithamlarda bulunan Borsa Kaplanı hakkında konuşacağız. Bu şahıs hakkında çok bir fikriniz yoksa Twitter hesabına girip biraz dolanarak olayı çözebilirsiniz. Topluluk kurallarından dolayı maalesef tweetlerini koyamıyorum. Genel kitlemin erkek olmasından dolayı öncesinde uyarayım. Duymak istediklerinizi değil, gerçekten fikirlerimi söyleyeceğim. Bu yüzden kafanda oluşmuş tabuları ve ilahlaştırdığın, rol model aldığın kişileri kenara koyarak ön yargısız bir şekilde izle. Bir dakika, borsa kaplanını ilah yapan mı var amına koyayım? Siz böylesiniz işte. Sizin gerçeklere alerjiniz var. Allah Allah ya. Bu video 4 kısımdan oluşacak ve adım adım inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. 1. Sadece Enes sendromu. O ne lan? Her zaman Enes için söylenen, klişeleşmiş ve dillere pelesenk olmuş bir şey vardır. İyi iyidir, kötü kötüdür. Ve iyinin iyi olduğunu, kötünün ise kötü olduğunu bilmek için Enes'e ihtiyacın yoktur. Borsa Kaplanı'nda benzer bir mantıkta ilerliyor. Günümüz ilişkilerinin yozlaşmasıyla yüzeysel ve leş bir düzlemle ilerlediğini, özellikle kadınlara sert ithamlarda bulunarak anlatıyor. Fakat bahsettiği bu günümüz ilişkileri hakkında senin arkadaş ortamında yaptığı muhabbet dışında bir argüman sunarak yapmıyor. Attığı tweetlerde her zaman şarjının bittiğini söyleyen bir kızın ekran görüntüsü ve bunun üzerine boynuzlandığın kanks minvalinde ağır argo içeren bir takım cümleler veya rutin haline getirip her gece attığı şu an gelecekteki karını s**yorlar tweet'i. Bu bahsettiği olayların yalan olduğunu iddia etmiyorum. Birçoğunun kurgu olduğuna inansam da hatır sayılır bir kısmında kesinlikle doğru. Ama başta dediğim gibi insanlar genel olarak kötüdür ve toplumda aldatma olaylarına ya kendi deneyimlerinizle ya da çevreniz aracılığıyla zaten şahit oluyorsunuz. Tüm Türk kadınlarının sadakatsiz ve aldatmaya meyilli olduğunu düşünen bir Borsa Kaplanı takipçisinin tüm Türk erkeklerini aşağılayan, tecavüzcü ve şiddete meyilli gösterip erkolar kapatılsın diye gezen Twitter kızından farkı ne? Kadınlar aldatır gibi sığ bir ana fikre dayanan bakış açısıyla 5 yıldır tweet atan adamın halk kahramanı ilan edilmesinin mantığı ne? Ben söyleyeyim. Jargon. Yani şu şekilde anlatayım. 2. Prim. Bu tarz sert söylemlerle gündeme gelen şahıslar kitleleri güttüklerini ve arkalarında birçok mürit topladıklarını sanarlar. Fakat her geçen gün bu kitleyi güttüğünü sanarken bir bakmışsın aslında sen bu kitlenin esiri olmuşsundur. İlk kısımda dediğim gibi kadınların da aldatabildiğini, Akıllı çocuk lan. Diyor yapan. İşlerinde kötü insanlar olduğunu anlamak için Borsa Kaplanı'na ihtiyacın yok. Fakat onu diğerlerinden ayıran özellik kullandığı filtresiz ve ağır hakaret içeren dil. Ekonomik açıdan fırsat eşitsizliğinden ve üzerine yıkılan sosyal yüklerden dolayı ezildiği için özgüven eksikliği çeken erkekleri istismar ederek kadınlar hakkında ağır ithamlarda bulun. Kadınlarla kötü geçmiş yaşamış insanlar bu agresif dilini beğensin ve seni takip etsin. Harika, müthiş bir takipçi yakaladın. Dozu daha da arttır ve insanların nefretlerini ayna tutarak yeni bir takipçi dalgası kazan. Müthiş, alkışlandığın gibi çoğu kadın tarafından da linçleniyorsun ve bu tanınırlığını daha da arttırıyor. Hey, durmak için çok geç. Daha fazla takipçi için dozu daha da arttır. Hatta bir babanın kızına bakarak mastürbasyon yaptığı gibi iğrenç ithamlarda bulun. Harika. Bir kesim seni hiç sorgulamadan alkışlamaya devam ediyor. Bununla yetinme. Daha fazla takipçi için ithamlarını daha... Polis geldi. Halkı kim ve nefrete teşvikten içeridesin. 40'lı yaşlarında çoluk çocuktan alacağım prim için
Bilem eyvallah. Turan. İkizdereli Biley Cekominko eyvallah. kendini kaybetmiş biri olarak hatırlanacaksın. Yani hatırlanacaksın derken bir haftacık. Güle güle. 3. Paranoya. Gelen DM'ler ile toplumun ufak bir kısmında dönen olayları bir projeksiyonla büyütüp sanki toplumun tamamı böyleymiş gibi göstererek çatışmadan prim kazanma işi nispeten başarılı oldu ve bir tanınırlık getirdi. Bu sayede özellikle henüz hem hayatta hem de ilişkilerde pek bir deneyim yaşamamış olan kişiler tedirgin oldu ve annelerinin köyden geyik derisiyle başlık parası ödeyerek görücü usulü evlendireceği kıza sıcak bakmaya başladı. Çünkü artık Paranoyaklar. hayat siyah ve beyaz kadar net değildir. İyi kadın ve Sus lan erkek de sen. vardır, kötü kadın ve erkek de. Bu yüzden sadece ne bardağın boş tarafını göstererek seni paranoyaklaştıran insanların fikirlerini ne de bardağın Dokunsa. sadece dolu tarafını göstererek Heidi gibi dolanmanı sağlayan kişilerin sözlerini kesim hüküm olarak al. Siyah ve beyazı karıştır ve griliğe göre yaşa. Aksi takdirde hayatına giren gerçekten düzgün insanları bile paranoyalarından dolayı kaybedersin. Ayrıca ne bir ilişki içinde olmak hayatın başlangıcıdır ne de ilişkinin bitmesi veya aldatılmak hayatın sonudur. Hayat İnsanlar çok ya. akışında yer alan aşk kavramını bu adam gibi merkeziniz haline getirip 5 yıldır sabah akşam seks ve ilişki üzerine konuşuyorsanız hem bir ruh hastası sapıksınızdır hem de hayata dair hiçbir merakı, hobisi ve beklentisi olmayıp tek derdi evlenip kolundaki altınla hava atmak olan kadından farksızsınızdır. Borsa Kaplan'ı kim bilmediğim için videoya boş boş bakıyorum amına koyayım. Ya Borsa Kaplan'ı benim gördüğüm kadarıyla arkadaşlar işte günümüz ilişkilerini eleştiren ve ciddi bir şekilde kadın düşmanlığına varabilecek şeyler yazan çocuğun dediği doğru yani. İnsanlar geçmiş ilişkilerinden ya da şu anki düzenin işleyişinden dolayı gerçekten kadın erkek düşmanlığı yapıyorlar birbirlerine. Hani çok sığ bir noktada sıkışıyorlar bence. Böyle iyi intele dönüşüyorlar. Şimdi Twitch'te söylemek yasak onu. İbn Sina gibi bir kelime çünkü. Sonra işte red pill'ci oluyorlar ama onda da çok değişik bir noktada takılıyorlar falan. Böyle doğru bir hayat görüşü edinecekken sanki son anda amına koyayım yarrağı yemişler de bir anda böyle kadın düşmanı işte kadınları öldürmek isteyen insanlara dönüşmüşler gibiler. Öyle söyleyeyim yani. Doğru bir gidişata doğru gidecekken e, böyle çok nefret dolu tarafında takılıp o daha kolay geldiği için kendini geliştirmeyip en sonunda kadın veya erkek düşmanına dönüşmüş insanlar dolu amık. Evet, o da zaten farksız. Yıllardır her tweetinde hakaret, cinsellik ve kadın aşağılama bulunan kırklarındaki bu dayının bunları yapmasının nedeni nedir? 4. İntikam. Muhtemelen zamanında çok fazla kadın tarafından zorbalanmış SJV çok abi. Arkadaşlar ben SJV kelimesinin Twitch'te de TR'de de gerçekten doğru bir şekilde anlaşıldığını düşünmüyorum. Çünkü gördüğüm kadarıyla her şeye SJV falan diyorsunuz amına koyayım. Neye SJV diyorsunuz abi? Yani size mesela kadınlara sövmeyin diyen birisi SJV mi oluyor? Atıyorum. Çünkü çok fazla her şeye SJV dendiğini görüyorum amına He koyayım. he anladın mı? he buradayım ve buradayım. Origins eyvallah. SJV'nin açılımı. Bu Seydo konuyu da baba. bayağı konuşuyoruz. Social Justice Warrior. Maalesef günümüzde Social Justice Warrior yani sosyal adalet savaşçısı. Hello, Mr. biraz- Sosyal Buckmaster. adalet savaşçılığı çok Ya boku ne? çıkmış. Gerçekten artık nasıl söyleyeyim? Özünde abi sosyal adalet savaşçılığı şuydu arkadaşlar. Bilmeyenler için açıklıyorum. Toplumda azınlık olarak ezilen insanların hakkını savunma ve topluma onları da kazandırma çabasıydı. İşte kimlerdi bu azınlıklar? İşte eşcinsellerdi, işte neurodivergent insanlar yani akli dengesi yerinde olmayanlar demeyeyim de nasıl diyeyim beyin yapısı daha farklı yapılanmış insanlar. Hani normal diyeceğin insanların dışında kalan insanları topluma dahil etme çabası gösteren bir güruhtu. Sosyal adalet savaşçıları. Ama sonra neye dönüştü biliyor musunuz bu? Azınlıkların haklarının sanki çoğunlukmuş hatta yani haksız bir şeye dönüştü anladın mı? Çoğunluk gibi de değil yani dengeli bir şeyden daha dengesiz bir şeye dönüşmesine doğru yol açtı.
İşte mesela bu dizilerde daha fazla zenci, durduk yere zenci görmenizin veya daha fazla eşcinsel görmenizin sebebi bu insanların e, kurduğu baskılar olmaya başladı mesela. Çünkü işte onlar böyle o insanları da topluma kazandıracağız diye bazı şeyleri çok olur olmadık bokunu çıkartmaya başladılar. Ama özünde sosyal adalet savaşçılığı kötü bir niyetle ortalığa çıkmadı yani. Öyle söyleyeyim. Hani hakkı yenen insanlar var. Baba bunlar da insan. Bu insanları görelim bakın. Hani bu haklarını yemeyelim. Bunlar da insan. Özünde buydu yani bu. Hani kadınların da hakları var. Dövmeyelim kadınlarımızı. Ha evet yani kadınları dövmeyelim, öldürmeyelim. Kadınlar hani affedersiniz sikilecek delik değildir. Zenciler de insandır. Hani köle değiller artık. Pamuk toplamıyorlar. İşte abi eşcinseller de var. Yıl 2024 oldu falan gibi şeyleri insanlara aşılamaya çalışan bir gruptu bu ama sonra çok faşist bir şey oldular. Daha da faşist bir gündeme döndü. Mevzu bu yani. Şimdi ama geldiğimiz noktada amına koyayım aklı selim bir şey söylediğinde SCV deniyor insanlara. Çok ilginç geliyor bana bu. Haklısın Sedom. Hani ben anlamadım o yüzden. Mesela şey falan diyor adam. Ya abi kadınlara ayrımcılık yapmayalım. Hani kadınlar da insan diyor. SCV diyor biri abi. Heimdall eyvallah kesene bereket. Dişini fırçalasan SCV oluyorlar. Bence bu SCV mekanizması da insanlara SCV'sin sen deme mekanizması da şey gibi. Yani SCV'lerin yaptığı şeyin sonucu oldu biraz. İnsanlar da kendi kusurlarını veya işte kendi o sıradaki hatalarını bence örtbas etmek için mesela kadın düşmanı olmaya devam etmek için karşısındakine SCV diyor. Nasıl yani abi bir daha dövemeyeceğiz mi? Sen SCV'sin abi. Ha, bu diğer bir şeye döndü amık. Olay bu yani. İnsanlar her zaman birbirine saldırmak istiyor. Bence artık bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Herhangi bir şeyi konuşmanın manası yok. Toplum girdi bile. 20 satır alo yazmış. Var ya ibreti alem olacaksın ha. İnsanlar birbirine girdi bile çoktan. Bence bunun geri dönüşü olmayan noktadayız. Gerçekten veletler gibi kadın vs erkek düşmanlığı başladı çoktan. Merhaba. Anamız çoktan. Biz henüz bunların sonuçlarını tam net olarak görmüyoruz. Şu anda şeyi görüyoruz. Bunlardan prim elde eden insanları izliyoruz. Ama ben bunun geri döndürülebilir bir şey olduğunu zannetmiyorum şu anda yaşanan şey. Bu arada bana haklısın vesaire diyen insanlar susayım diye mi diyorsunuz? Biraz öyle bir hava alıyorum. Ne demek dovuj yok? Ne demek Amcıklar karı siz dövmesi yok? sordunuz ya. Siz sordunuz oğlum. Taşak. Oğlum siz sordunuz. Benim bir yetkim mi var? Bence sosyal medyada konuşulacak ne? Konuşulacak ne? Gitti adamla. O öyle gitti. Ha bence sosyal medyada konuşacak konulardan ibaret olacak sadece. Bilmiyorum ben çok üzülüyorum oğlum böyle. Hani e, insanlığın kurduğu düzen arkadaşlar nasıl bozulur? Hani medeniyet nasıl dağılır? Kadın ve erkek birbirine düşse en kolay yoludur herhalde bu değil mi? Yani kadın ve erkek takım arkadaştır aslında hayatta kalmak için. İnsanın yarım yarım versiyonlarıdır. Bütünleşirler, insan olurlar. Medeniyeti dağıtıyoruz oğlum. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz abi? Yok biri birini sikmemiş de falan. Aynen neler yapıyor. Bir taraf full köle olsa çok garip olur. Aslında biraz öyle oldu ya. Yani şöyle erkekler kendilerini sikti bence. Yani düzen arkadaşlar erkek düzeni. Hani bunu inkar eden kördür bence. Ama erkeğin kurduğu düzenden dolayı erkek kendini sikti. Anlatabildim mi dediğim şeyi?
ataerkil bir düzen oluştu. Sonra erkekler ama şey demeye başladı. Abi ama işte biz böyle Hanzo gibi davranmak zorunda kalıyoruz. Askere gidiyoruz. İşte ne bileyim. Hani şikayet edilen konular ortaya çıktı. Kadınları da alın askere o zaman. Ne bileyim öyle davranmayın abi o zaman. Hani kendi kendinizi avlamaya başladınız yani. Abi. Oğlum haklısınız demeyin ya. Taşşak mı geçiyorsunuz? Bir şey konuşuyoruz ya. Bunun sebebi erkekler değil, kadınların da erkekler kadar suçu var. Yani arkadaşlar benim gördüğüm şu. Erkeklerin kurduğu açık düzende, yani işte erkeklerin belirlediği değerlerde kadınlar da kendi hayatta kalma mekanizmalarını oluşturmuşlar. Çünkü amına koyayım yani şimdi günümüzde belki siz kadın erkek ayrımını günümüzde belki şimdi o kadar göremiyoruz ama bundan 50 sene önce amına koyayım kadın ve erkek bayağı farklılardı yani. Bayağı ayrımcılığa maruz kalıyorlardı. Şu anda da kalıyorlar, daha gizli kalıyorlar ama. Daha hani göstermeden yapıyorlar vesaire. Bunda da kadınlar mekanizmalar geliştirdi abi yani işte hani zengin erkek buluyorlar mesela, anladın mı? Daha ona göre birilerini tercih ediyorlar. Bu da onların belirli bir hayatta kalma çabası yani. Şikayetçi olduğunuz konulara Ya bir yönelik. susun amına koyayım. Hep öyleydi ki. Ama hep ataerkildi zaten. Süper ya. Kadınları objeleştiren kendilerinden başkası değil. Oğlum çok sığ bir bakış açısı bu. Bu böyle bir zincir. Erkeğin kurduğu bir organizasyonun üzerinden ilerleyen, kadınların buna adapte olmasını sağlayan ve sürekli de böyle bir çark şeklinde dönen sikik bir düzen. Bence mevzu ne zaman bitecek? Kadın ve erkek olarak görmeyeceksin kimseyi. İnsan, bizim şimdi kadınlar şöyle erkekler böyle diyen sik kafalı sosyal medyada gezinen nesil çocuklar yapacak. Birbirlerine nefret aşılayacaklar. Toplum çökecek. Sonra bundan bir ders çıkartacağız herhalde, değil mi? Çıkartırız ya. Anlıyorum. Çıkar ya. Yok olunca ders çıkartırız ya. Nasıl olacak abi? Nasıl olacak yani? Abi bu kadar mı kolay ya? Nasıl abi ya? Ay. Elon Musk Twitter'a para kazanmayı kapatınca biter çözülür sorunlar. Aynen öyle. Bu Twitch izleyen kitlesi böyle, git bir kahvedeki dayıyı anlat bro. Kahvedeki dayı ne düşünüyordur la? Kahvedeki dayı. Ya onlar biraz right wife falan tiyer herhalde. Kill wife. Regret. Bence sorun Twitter'ı realite sanmamız abi. Ben dışarıda hiç bu borsa kaplanı cartçut tiplere denk gelmiyorum. Gayet normal millet. Zaten öyle oğlum. Oğlum işin acı tarafı şu. Neden ya sürekli böyle Kardeşimsin sen, böyle konulara fazla girme, Bak. olur mu? Al çayımızı iç. toplum diye bir şey yoktur aslında, tamam mı? Toplum kafanda vardır. Senin kafanda toplum doğru kodlanmazsa korkulacak bir şeye dönüşür. Toplum diye bir şey vardır da demek istediğimi anlayın. Kafanızda aslında oluşturduğunuz bir toplum kimliği var. Gerçeğin dışında. Böyle sağdan soldan gördüğümüz bilgilerle, insan tiplemeleriyle kafamızda bir toplum oluşturuyoruz biz. Bu insanlar amına koyayım hayat deneyimleri yok. Adam 18 yaşında koronaya denk gelmiş, üniversiteye gidememiş 2 sene. Koronadan sonra ekonomik kriz gelmiş, okulunu bitirdiyse de hayat tecrübesi edinememiş, hiçbir şeye para harcayamamış bilmem ne. Hayatı hiç görmemiş yani.
Görecek vakti de olmamış, parası da olmamış. Toplumu nereden anlıyor? İnternetten anlıyor amına koyayım. İnternete bakıyor. İnsanların orada gerçekteki gibi olduğunu zannedip sonra işte oradaki kadınları görüyor, erkekleri görüyor. Kafasında bir toplum imajı çiziyor. Ortalığın amına koyuyor sonra. İyi yayınlar. Ya arkadaşlar Bu ben adam ne diyor ise doğru söylüyordur. haklı diyorsunuz. Gaza geliyorum amına koyayım. Ben bitireceğim konuşmayı. Ya gaza gelme gibi de değil de herhalde şey diyorum. Dinliyorlar lan beni galiba falan oluyorum ya. Hey guys. Gaza gelmekten dediğim o. Aa beni dinliyorlar lan falan oluyorum. Kurşun iyi yayınlar. Evet gereğinden fazla haklı ilan ettiniz. Tarkov aga girer yani. miyiz bir ara? Neyse yani durum bu ama. Durum bu Dinliyoruz abi. zaten. Fake hayatlar işte. İnternette de insanlar onun ekmeğini yiyor. Böyle şey arkadaşlar. Curix Daisy böyle kadınlara erkeklere kurulmayın ha. Canlar. Kuruluyorsanız kurulmayın. Ayrı zaman bak oğlum birbirinize sahip çıkın lan. Alt tap tayfe senin ananın bacının o ellerinden öpüyorum sevgiler saygılar. Bir dakika dur ama çok epik soru geldi chat. XHJV'nin davasında haklı olduğunu düşünüyor musun peki? XHJV değil mi? İlk maymun gibi hani. Evrimleşen ilk maymun gibi. Bence haklıydı davasında be. Yani işte abi kadınlar da insan. İşte siyahiler de insan. Ne bileyim farklı cinsel yönelimleri olan insanlar da insan. Demek yanlış bir şey değildi bence amına koyayım. Anladın mı? Kötü bir niyet yok yani aslında ortada baktığın zaman. Adam herkesin insan ve eş değer görmesini istiyor yani. La PKK ile ne alakası var? Ne oluyor? Ananın nereye? Tamam konuyu kapatalım. Alt tab tayfa yardım edin. Lan ne oluyor ya? Alt tap tayfaya laf yok. Alparslan eyvallah. Evet, yerim ben arıza ha. Alt tabcılar olarak artık bizi hor görmenize, zorbalıklarınıza ve tacizlerinize boyun eğmeyeceğiz. Alt tabdaki kardeşlerim, saldırın. Hepimizi asamazlar. Peperiot. 2 ay kaldı. Diyad oyun eyvallah. Like Darkin, Alparslan Karava, Mr. Pipo. Bir ara ciddiliği bu konuları tartışmaca chatle ama uzunca böyle yapılabilir ya. Ama şey oluyor abi. İnsanlar çok sinirli amına koyayım. İnsanlar öfke kusmak istiyor, nefret kusmak istiyor. Gerçekten harbici tartışamıyorsun bir şey. Neyse usta ben parot atacağım buraya. Kolay gelsin. En sevdiğim bu. Şunu da ver. Tengrim koldasın, yer anamım ay korgasın, yer carlıp çöp bolsun, yeli carlıp süt bolsun. Lil Chester eyvallah. Ya oyuna geçelim istiyorum ben ama chat çok erken ya. Çok erken ya. Çok erken değil mi? 8 ettik gerçi saati. Göktürklerle Romalılar karşılaşmalı. Bekle bir dakika, bu 2030 Türkiye'si değil. Bu İyi ana yayınlar seks. yüce kumandan. Hakan Rock eyvallah kesene bereket teşekkür ederim. Erken uzun gameplay. Abi Uygurman'dan 13 santimetre oldum ben la. Oha la helal la. Oğlum bundan çok rahatsız olan varmış. İnsanları rahatsız etmek istemiyorum lan. You got a tight little man pussy on your Oğlum don't. bu şey ya böyle tacizci bir şeyin şeyi ya.
Sahnelenişi ya. Baya rahatsız ediyormuş insan. Bana komik geliyor ama. It stinks. Nice and good. You got a tight little man pussy on you. Cümle çok tuhaf yani. Tight little man pussy on you. iDigital Lover eyvallah. Melbuha. Hakan Rock. Hakan teşekkür ediyorum. Sedo izlediniz mi diye bir kabus görmek çok mu? Ne? Sedo izlediniz diye bir kabus görmek çok anlamıyorum ki. Taciz suç mu ya? Aratöryan yok be usta değildir ya. Taciz suç olur mu ya? Moderatör kim var? Bana bir baksın. Muspel iyisin inşallah kardeşim. Bir sıkıntı yoktur umarım. $1 ne kadar la?